Selam ve hoş geldiniz. Bilginin kadim topraklarında, Mezopotamya'nın kalbinde, tarihin ilk sistematik kütüphanesine, yani dünyanın ilk kitaplığı, Asurbanipal Kütüphanesi'nin tabletlerine doğru olağanüstü bir yolculuğa çıkıyoruz. Asur İmparatorluğu'nun son büyük kralı Asurbanipal, sadece güçlü bir savaşçı ve siyasi lider değil, aynı zamanda belki de tarihin gördüğü ilk büyük entelektüel hükümdardı. Kendisinden önceki Asur krallarının aksine, Asurbanipal okuryazardı. Sümerce ve Akadca dahil olmak üzere çivi yazısını okuyabiliyor ve yazabiliyordu. Bu kişisel bilgi tutkusu, ona eşsiz bir misyon yükledi. Mezopotamya'nın binlerce yıllık yazılı kültürünü ve entelektüel birikimini, yok olmaktan kurtararak tek bir merkezde toplamak. Bu vizyonun hayata geçtiği yer, imparatorluğun görkemli başkenti Ninova'daki Kraliyet Sarayı oldu. İşte bu sarayda, dünya tarihinin bilinen en eski ve en sistematik kütüphanesi olan Asurbanipal Kraliyet Kütüphanesi kuruldu. Asurbanipal, kütüphanesini kurmak için imparatorluğun dört bir yanına, özellikle de kültürel ve dini merkezlere, Babil ve Borsippa gibi, kitipler ve ajanlar gönderdi. Bu elçilere verilen görev, sadece yeni metinleri değil, aynı zamanda Sümer, Babil ve Akkad gibi kendisinden önceki kadim medeniyetlere ait nadir ve eski her şeyi bulup getirmekti. Kral, bir valiye yazdığı mektupta, belirli ritüeller, kehanetler, büyü metinleri ve bilimsel tabletlerin de dahil olduğu, koleksiyonun içeriğine dair net talimatlar veriyordu. Bulunan metinlerin orijinalleri toplanamasa bile, sadık kopyalarının kil tabletlere aktarılması sağlanıyordu. Bu büyük ölçekli ve sistematik toplama faaliyeti sonucunda kütüphane, tahmini olarak 30 binden fazla çivi yazısıyla yazılmış kil tableti ve parçayı bünyesinde barındırıyordu. Kütüphane, Ninova'daki Güneybatı Sarayı ve Kuzey Sarayı'nın ikinci katlarında yer alıyordu ve tabletler, konularına göre düzenlenmiş, hatta bazıları ahşap raflarda muhafaza edilmişti. Bu düzen ve koleksiyonun amacı, Asurbanipal'in sadece bir koleksiyoncu değil, aynı zamanda bilginin sistemli bir koruyucusu ve yayıcısı olduğunu gösteriyordu. Haydır tabletlerin hazinesi, kadim bilgelin içeriği. Asurbanipal Kütüphanesi'nin kil tabletleri, içerik çeşitliliği ve derinliği açısından benzersizdir ve antik Yakın Doğu'nun yaşamına, inançlarına ve bilimine dair paha biçilmez bir pencere açar. Tabletler genel olarak 3 ana kategoriye ayrılabilir. Birinci edebi ve mitolojik eserler, insanlığın sesleri. Bu kategori, insanlık tarihinin en önemli edebi eserlerini içerir ve kütüphanenin kültürel mirasa en büyük katkısıdır. Gılgamış Destanı, kütüphanenin en meşhur parçasıdır. Gılgamış'ın ölümsüzlük arayışını, dostu Enkidu ile macerasını ve büyük tufan anlatısını içeren bu destan, günümüze ulaşan en eksiksiz haliyle bu kütüphanede bulunmuştur. Tabletler, sadece Mezopotamya mitolojisinin değil, dünya edebiyatının da temel taşlarından biridir. Yaratılış Destanı, Enima Eli Babil yaratılış mitini anlatan bu eser, tanrıların savaşını ve Marduk'un nihayetinde kozmosu ve insanlığı nasıl yarattığını detaylandırır. Diğer destanlar, Irra Destanı, Etana Efsanesi ve Anzu Efsanesi gibi Mezopotamya'nın zengin mitolojik ve epik anlatılarını içeren diğer önemli eserler de bu koleksiyonda yer alıyordu. Bu metinler, dönemin dini inançlarını, Tanrı-insan ilişkisini ve kültürel değerlerini anlamamızı sağlar. Dini metinler, ayin metinleri, dualar, ağıtlar, ilahiler ve kült şarkıları, hem Sümerce hem de Akkadca olmak üzere tek ve çift dilli versiyonlarda mevcuttu. Bu sayede Sümer dilinin ve eski dini pratiklerin bilgisi korunabilmiştir. İkinci bilimsel ve teknik metinler, antik bilginin kaynağı. Kralın entelektüel ilgisi, kütüphanenin bilimsel bilginin korunmasına da odaklanmasını sağlamıştır. Tıp tabletleri, binlerce tıbbi kaydı içeren tabletler, hastalıkların semptomlarını, teşhis yöntemlerini,
cerrahi prosedürleri ve bitkilerle taşlarla yapılan tedavi yöntemlerini detaylandırır. Özellikle 40 tabletten oluşan Sakikku serisi, 3000'den fazla tıbbi kayıtla Mezopotamya tıbbının derinliğini gösterir. Bu metinler, basit tıbbi pratiklerin yanı sıra hastalıkların ruhani nedenlerle ilişkilendirildiği büyülü tedavileri de içeriyordu. Astronomi ve kehanet metinleri, astronomi, Mezopotamya'da büyük ölçüde kehanet, astroloji amacıyla kullanılıyordu. Tabletler, gezegenlerin, yıldızların ve takım yıldızların hareketlerini gözlemleyen detaylı kayıtları içerir. Bu kayıtlar, kralın ve imparatorluğun geleceği hakkında kehanetlerde bulunmak için kullanılırdı. Örneğin, Venüs tableti gibi metinler, gezegen gözlemlerine dayanarak siyasi olayları tahmin etmeye çalışıyordu. Filolojik eserler, Sümerce Okadca sözlükler, heceleme ve arkaik kelime listeleri, gramer metinleri kütüphanenin en değerli bilimsel varlıklarındandır. Bu metinler olmasaydı, Sümer dilinin ve çivi yazısının çözülüp anlaşılması çok daha zor olurdu. Bu, kütüphanenin sadece mevcut bilgiyi toplamadığını, aynı zamanda onu gelecek nesillere aktarmak için dilbilimsel araçları da sağladığını gösterir. 3. İdari ve tarihi belgeler, İmparatorluğun kayıtları. Kütüphane, sadece edebi ve bilimsel eserlerden ibaret değildi. Aynı zamanda imparatorluğun yönetimsel belleği işlevini görüyordu. Hukuki belgeler ve sözleşmeler, ticari anlaşmalar, makbuz senetleri, kanun metinleri ve mülkiyet kayıtları, o dönemin sosyal ve ekonomik yapısını aydınlatır. Kraliyet kronikleri ve yazışmalar, Asurbanipal'ın kendi başarılarını anlatan kral kronikleri, kralın imparatorluk içindeki valilere veya görevlilere gönderdiği mektupların kopyaları, diplomatik yazışmalar ve saray görevlileri listeleri gibi idari metinler, Asur İmparatorluğu'nun siyasi tarihini ve yönetim biçimini anlamak için birincil kaynaklardır. Ateş Yıkım ve Yeniden Doğuş, Kütüphanenin mirası. Asurbanipal Kütüphanesi, Asur İmparatorluğu'nun gücünün zirvesini temsil ediyordu. Ancak, M.Ö. 612 yılında Med ve Babil ordularının Ninova'yı fethedip yakmasıyla kütüphanede bu yıkımdan nasibini aldı. Saraylar ve binalar yerle bir oldu. Ancak ilginç ve mucizevi bir olay gerçekleşti. Kütüphaneyi oluşturan 10 binlerce kil tablet, sarayın duvarlarının çökmesi ve büyük yangının yarattığı yüksek ısı sayesinde fırınlanarak sertleşti. Bu durum, tabletlerin organik yazı malzemelerinden, bal mumu levhalar veya parşömenler, daha dayanıklı olmasını sağlayarak, 2000 yıl boyunca Ninova harabelerinin altında korunmasını sağladı. Kütüphanenin kalıntıları, 19. yüzyılın ortalarında, 1849'da Sir Austen Henry Layard ve 1852'de Hormuzd Rassam tarafından, Kuzey Irak'ın Musul yakınlarındaki Koyuncuk'ta yapılan arkeolojik kazılar sonucunda gün ışığına çıktı. Dağılmış ve parçalanmış 10 binlerce tablet, Avrupa'ya, özellikle de British Museum'a taşındı. Bu tabletlerin incelenmesi ve çivi yazısının çözülmesi, Antik Yakın Doğu tarihini ve kültürel evrimini kökten değiştiren bir bilimsel devrim başlattı. Gılgamış Destanı'nın keşfi, İncil'deki tufan hikayesinden çok daha eski bir tufan anlatısının varlığını ortaya koyarak büyük yankı uyandırdı. Bugün, Urbanipal Kütüphanesi'nin tabletleri, British Museum'da muhafaza edilmekte ve modern araştırmacılar için paha biçilmez bir kaynak olmayı sürdürmektedir. Kütüphane sadece bir kralın kişisel tutkusunun sonucu değil, aynı zamanda insanlık tarihinin kolektif hafızasının, bilginin gücünün ve kültürel korumacılığın kadim bir simgesidir. Asurbanipal'in vizyonu, Mezopotamya'nın kaybolmaya yüz tutmuş sesini modern dünyaya taşımış, bizlere ilk kütüphanelerin ve sistematik bilgi toplama çabalarının ne kadar önemli olduğunu göstermiştir.